Herkese merhaba. 13 Mayıs Salı sezon yavaş yavaş açılmak üzere. İkinci koyunda yavaş yavaş da sezon açılmaya başlamış. Birazdan tanık olacaksınız gerçi. Çok kalabalıklaşmadan sizler için gelmek istedim. 2 tane çok güzel kamp alanının olduğu, harika bir marinasının, iskelesinin olduğu ve harika bir sahilinin olduğu koy burası. İkinci kamp ve salkım kampı gezeceğiz. Fiyat bilgisi alacağız. Çadır fiyatlarını, karavan fiyatlarını ve imkanlar neler bunları konuşacağız hep beraber. İstiyorum ki sizinle beraber şöyle hoş bir sohbetle gezelim. Siz de tanımış olun. En azından buraya gelmeden önce de bir fikriniz olur. Hadi başlayalım. Ben koyun bir ucundayım şimdi. Araç yolunu takip ettim. Koyun sonuna gelmek istedim ki buradan diğer uca kadar yürürüm. Hem size de tanıtmış olurum. Detaylı bir şekilde aktarmış olurum. Burası koyun son kısmı. Zaten burada böyle birkaç çalışma falan yapıyorlar. Böyle peyzaj çalışmaları yapıyorlar. Hemen solunuzda sizi karşılayan bir tane iskele var. İskeleyi şöyle göstereyim size. Bakın burada küçük takaların olduğu, balıkçı teknelerinin olduğu ya da küçük tur düzenlemeleri yapan tekneler var. Son noktaya şöyle bir tabela koymuşlar. Dalyan, Sultaniye ve Çandır'a giden. Bir yandan yürümeye devam edeyim arkadaşlar. Size şunu söyleyeyim. Sultaniye kaplıcasına yaklaşık 15 dakika mesafede. Sultaniye kaplıcasının güzergahından geliyorsunuz buraya. Sultaniye kaplıcası ile ilgili de bir tanıtım yapmıştım. Hemen sağ üst köşeye bırakıyorum. Muhakkak izleyin. Bilgilendirici bir video oldu. Sultaniye kaplıcasını geçince güzel bir seyir terası var. Köyceğiz Gölü'nün kenarından geliyorsunuz biliyorsunuz buraya. Hemen ışınlanalım. Seyir terasını göstermezsem olmaz size. Bir dakika içinde tekrar geri döneceğiz ikinci koyuna. Oo. Vay 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 vay. Hadi gelin çıkalım. Vay vay vay. Arkadaşlar bunun deniz değil Köyceğiz Gölü olduğunu hatırlatmak isterim size. Bakın şu ilerideki aranın arkasında da hemen ikinci koyu var zaten. Bakın arkadaşlar terası çıktınız şöyle karşıya bakıyorsunuz. Hemen karşıda bir yerleşim alanı var bakın. Şöyle ileride Dalyan. Şimdi ben böyle iskelenin yanından sahile doğru yürüyeceğim. Buranın kumsalını görmenizi istiyorum. Çok güzel bir kumsalı var. Buraya gelecek veya gelmeyi düşünen takipçilerim için şunu söyleyebilirim. Haziran'ın ilk 2 haftası gelmenizde buraya fayda var. Çünkü şu an sezon tam açılmadı. Mekanlar kapalı. Ufak tefek böyle düzenlemeler yapıyorlar ama Köyceğiz'e de yakınlığıyla bilindiği için buranın yolları da düzgün olduğu için kalabalık oranı biraz fazla oluyormuş. Ama şu sahilin güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Geniş bir koy, derin bir koy. Yürüyüşüm sırasında hem sohbet edeceğim sizinle hem de kamp alanlarını da gezdirmek istiyorum. Belki birkaç kişiyle karşılaşırsak fiyat bilgisi de alırız. Yani sezonun net olarak ne zaman açıldığını da öğreniriz. Orman park alanı var. Sol tarafta onu da görün istiyorum. Kumsalın üzerinden yürüyeyim. Deniz şortu falan getirmedim yanıma. Terlik de getirmedim. Genel olarak aslında internette biraz araştırma yaptım burayla ilgili. Sakinliğiyle bilinen bir yer burası. Tabii yaz sezonunun dışında ama genel olarak şikayet edilen bir nokta vardı. O da tabii çöp. Sanki ufak ufak biraz temizlikler yapılmış mı, yapılmamış mı bilmiyorum tabii ama. Burada soyunma kabinleri var bakın.
şöyle bir havası var Ekinciğin. Yani bütün imkanlar var burada. Konaklama sıkıntısı yaşamazsınız, işte market sıkıntısı yaşamazsınız, su sıkıntısı yaşamazsınız. Koskoca sahil çevrilmiş dağların arasında kalmış ve izole bir havada var. Güzel hissettiriyor insana kendini. Burası bir kamp alanı sanırım. Büyük çadırlar var. Bunlar kiralanan çadırlar muhtemelen. Hani birileri gelip kurmamış bu çadırları. Hatta burada kamp alanının şeyi var, kafeteryası var. Ufak ufak hazırlıklara başlanmış. Çöpler toplanmış. Ben yani çok çöp görmedim şu ana kadar. Çadırları kuruyorlar. Evet. Evet, burası bir kamp alanı. Bunlar burayla bağlantılı insanlar mı acaba? Bir tane ara ver. Kamp alanı mı burası? Evet. İsmi nedir? Egecik kampı. Egecik. Evet. Evet. Ne zaman açılıyor sezon? 1 Haziran gibi Ha, düşünüyoruz. 1 Haziran'da. Fiyatlar konusunda bir bilginiz var mı? Siz misiniz sahibi buranın? Yetkili arkadaş burada günlük 800 deniyor. Günlük 800 bu büyük çadırlar mı? Evet, bu belediyenin çadırları. Kişi başı mı, kalan kişi sayısı fark ediyor mu? Yok, kişi sayısı falan fark etmiyor. Yani Ha, toplam sadece bunu yani 800. maksimum 2 kişi, 3 Altı kişi. kişi alır en fazla. 6 kişi alır. Kendi çadırıyla gelirse Kendi çadırıyla gelirse ne kadar şey? Kendi çadırıyla gelirse 770, bizim çadırlar 820. 820. yani küçük tek kişilik çadırıyla gelse de 800 lira mı? Evet. Anladım. Peki tamam. Teşekkürler. 1 Haziran gibi açılıyor diyorsunuz değil mi? Egecik kampı arkadaşlar. Hani bilin, duyun. Fiyat bilgisi de bu. Tabii şeyi çok anlayamadım ben. Yani koca çadırı kiralıyorsun 800'e. Kendi çadırınla geliyorsun 700 küsür lira. Yani niye taşıyayım ki çadırım o zaman? Koca çadırda tek başıma yaşarım yani. Çünkü küçük bir tek kişilik çadır da getirirsen 800 lira para istiyor. Yani bilmiyorum, neyse. Fiyat politikası, eleştirme hakkım yok. Bakın bu büyük direkli alanın üstünü kapatıp muhtemelen burada işte şey yapacaklar. Çay bahçesi gibi minik bir alan yaratacaklar. Evet, burada sipariş ücretleri peşin alınır diyor. Dolapları falan hazırlamışlar. Bunlar da pansiyon sanırım arkadaşlar. Burada böyle minik pansiyonlar var. Araç girişini şuradan kapatmışlar. Karşımızda denizi görüyoruz. Oldukça gölgelik alan, fazla dikkat ettiyseniz. Dut ağaçları. Dut. Atalım ağzımıza bir tane. Bize gelecekler, beraber öyle gideceğiz. Bakın pansiyonun içini göstereyim size. Güzel bir çardağı var. Ferah bir gölgelik alanı var. Bütün yollar sahile açılıyor burada. Burada bakın güzel bir İnceler restoran varmış. Tabii fiyat bilgisi yok şu an. Şöyle sahile yakın gidelim, insanları dibine kadar girip çekmeyelim. Bakın görüyor musunuz ormanın genişliğini, büyüklüğünü? Buranın havası tertemiz arkadaşlar. Buraları güzelce düzenlemişler. Burada bir restoran daha var, Ekincik restoranı. Hemen oturma alanlarını yapmışlar burada, platformları falan, sandalyeler, masalar gelecek. Çalışmalara başlamışlar. Şöyle diğer kamp alanlarına doğru yürüyelim beraber. Bu arada bir bilgi edindim. Tabii internette araştırırken buraya gelmeden önce kamp alanında kalıyorsunuz, konaklıyorsunuz. İşte çadırınızı kiraladınız ya da getirdiniz vesaire. İşte buzdolabından faydalanabiliyorsunuz kamp alanında. Mutfak eşyalarından, mutfağından faydalanabiliyorsunuz. Fakat sahilde şezlong kullanmak istediğiniz zaman ekstra bir ücret alıyorlar. Geçen sene sanırım 75 liraydı. Bu sene de muhtemelen 100 lira, 150 lira yaparlar. Köprü var. Minik. Böyle bir çay var. Tabii burası kışın dolu olur. Şöyle denize bağlanıyor. Evet, burada da bir kamp alanı var. Burada da bakın görüyorsunuz şezlongları vesaireyi koymuşlar. Hatta bu kamp alanında konaklamalar başlamış. İkinci kamp burası. Şöyle birkaç kişi görürsek fikir alalım. Gelin sizinle beraber. Bar alanı var, kafe alanı var. Burasını sevdim ben. Güzelmiş burası. Diğer yere göre biraz daha izole, kolay. Afiyet olsun. Misafir misiniz, yetkili mi? Çalışıyorum. Çalışıyor musunuz? Sakınca var mı? Birkaç bilgi alabilir miyim? Yani içeride patronlar var. Peki tamam, olur. Afiyet olsun, o yemeğini yesin. Bakın burayı çok güzel yapmışlar. Muhtemelen bu şemsiyeleri açıp altlarına
İşte puf, şezlong, masa, sandalye falan koyacaklar ya da çadırların konulduğu alan da olabilir burası. Şöyle. Önlerine birer şemsiye işte masa. Tabii elektrik kısmı var sanırım. Buralara muhtemelen çadır koyuyorlar. Bakın burada bir tane restoran alanı falan var. Evet şöyle çekelim. Burada mutfak alanı var. Masaları falan sandalyeleri koymuşlar. Güzelmiş burası ama. Odalar var, duşlar var. Tertemiz burası yalnız. Güzelmiş. Vallahi, burada... Evet, burası yine çadır alanımız. Bu ön ve arka çadırlar için. Ve aynı zamanda karavan tarzında kulübelerimiz var. Burada mutfak bulunuyor. Tuvaletler. Mutfak, buzdolabı mevcut. Yani burada yine lavabo bağlantısı var. Burada misafirlerin kullanabileceği mutfak ve dolap alanı. Tüp falan zaten hazır takılı burada her şey. Tabii. Şu an evet. Güzelmiş. Karavan alanında ayrıca var. İkisi ayrı şekilde kullanılıyor. Evet. Yalnız burası gerçekten iyiymiş ya. Beklediğimden çıktı. Yani ikinci koyuna böyle tepeden dışarıdan bakınca böyle bir yer hiç kafamda canlandıramamıştım yani. Gayet iyiymiş. İlk defa mı geliyorsunuz? İkinci koyuna ilk defa geldim. Gezdim buraları, çok gezdim ama bu civara girmemiş. Ya Sultaniye Kaplıcası'na kadar geldim. Orayı biliyorum. Ya burada bak gelmiş biri 4 konak. tane kendiri yok. Bunlar bizim çadırımız. Ha, personel çadır mı? Evet, Değil. personel çadır değil. Kiraladığımız çadırlar. İçerisinde 2 yatak bulunuyor. Bir çift yatak olarak. Ha, çadırı olmayanlar Olmayan insanlara, geliyor. Evet. Çok güzel. İçini gösterebilirim. Şöyle, şu şekilde. Ya bildiğiniz şeyli bu, bazalı falanlı yataklı yani. İçlerinde yine elektrik bağlantısı oluyor. Elektriği buradan çekiyorlar zaten. Burası da sınır. Buradan kamp alanına doğru gidebiliriz isterseniz. Kamp Karavan alanı. alanına. Yani buradan hiç içeri girmeden karavanıyla geliyor. Evet. Aynen. Burası otopark olarak kullanılıyor. Bu taraf. Bakın büyük bir otopark alanı da var arkadaşlar burada. Hemen kampın dibi. Direkt sizin zaten mutfak alanının yanı oluyor gibi. Diğer taraftan bakıldığında. Hiza olarak. Evet, hiza olarak. Burada tuvalet, duş ve mutfak var yine aynı. Karavanda kalanlar için. Yine tuvalet boşaltmak için bir alan var. Gri yaptık. Evet. Elektrik vesaire. Elektrik, su hepsinde gri su bağlama Evet, noktası var. Daha ne olsun? Direkt buradan çıkılıyor zaten değil mi? Evet. Buradan 2 plaj alanı da bizim. Yani karavan da önü kullanabiliyor. Evet. Diğer çadır tarafı da öndekileri kullanabiliyor. Şöyle bölme ayırmışsınız zaten karavan alanlarını. Sonunda biraz kalabalık oluyor. Evet. Özel günlerde, bayramlarda. Hafta içi biraz daha iyidir, sakindir gibi. Tabii. Evet. Evet. Gelenler de oluyordu. Evet, bakın arkadaşlar hemen buradan yine tekrar sahile bağlandık. U yaptık. Yine burada da duşumuz var. Soyunma kabinimiz var. Burada şezlong alanları. Yani öyle şezlong alanı. Bu arada şezlongdan ücret almayan tek kamp alanıymış. Diğer yerler alıyormuş ama burası almıyormuş misafirlerinden. Bu detayı da vereyim. Fiyat bilgisini de internet sitesinde hemen bırakıyorum alt tarafa arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Evet, harika bir kamp alanı değil mi arkadaşlar? Bakın ne kadar istedikten sonra biraz yeşillendirmeniz, biraz daha böyle küçük dokunuşlarla da kamp alanlarını güzelleştirmek mümkün. Bunun en güzel örneklerinden birini gördük az önce. Bana da sürpriz oldu gerçekten. 5 yıldızlı otele bile taş çıkartır işte gördüğünüz arkadaşlar. Ne kadar istedikten sonra oluyor. Takip, beğeni ve yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Ben YouTube'dan elde ettiğim gelirlerle sokak hayvanlarını doyuruyorum. Onları tedavi ettiriyorum. Sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalışıyorum. Küçük çakıl kumundan oluşan bir sahil yapısı var. Yürümesi, adım atması kolay. Denizin berraklığını göstereyim size. Evet, sezon nedeniyle kumsalı düzeltmişler, temizlemişler. Temiz olduğunu düşünüyorum buranın şu an. Bakın burada başka bir kamp alanı var. Hemen ikinci kampın yanında Salkım kamp alanı. İçeri gireyim. Buradan da bir fiyat bilgisi alabiliriz. Evet. Hemen kamptan içeri girer girmez burada çadır alanları bizi karşılıyor. Sol tarafımda hemen marketi gördünüz.
Evet, yerleşiyor insanlar. Bakın gelmişler yavaş yavaş. Genellikle kamp alanlarının dar ve uzun bir yapısı var ama çok dar tabii değil. En azından çadırların konulduğu alanlar tavanları yeşil ve gölgelik. Bu çok önemli. Yani kumun, çakılın üzerine kurmuyorsunuz çadırları. Güneş enerji panellerini koymuşlar buraya. Bakın buradan kamp alanı devam ediyor içeriye doğru. Burası hem WC alanı hem duş alanı. Güzel, temiz, bakımlı. Evet, burada mutfak alanı var. Daha henüz buzdolabı vesaire var şurada buzdolaplar ama tabii aktif değil daha. Yine arka tarafta da soyunma kabinleri ve duş. Burada yine işletmenin kurduğu çadırlar bunlar. Önlerinde bakın masalar. Hemen sağımızdaki de az önceki ikinci kamping. Burada yine böyle bir kapalı bir alan var. Prefabrik yapmışlar. Onun ne olduğuna bakalım. Buzdolabı falan var. Yine bir mutfak alanı olabilir. Bakın geniş, burası da güzelmiş. Burada bir konaklama alanı var. Klimada koymuşlar içeri ama sanırım özel bir alan. Burada kamp sahibi falan kalıyor olabilir. Evet, burada yol bitiyor gördüğünüz gibi. Direkt arka tarafı çıkıyor. Bence burası gelişime çok müsait. Çok kısa sürede burası Türkiye'nin böyle Akyaka gibi önemli yerlerinden biri olabilir. Böyle bir potansiyeli var. Sadece biraz desteklenmesi lazım. Biraz daha vizyon. Vizyon. Belediyeler. Vizyon. Yoksa Muğla çok güzel bir yer. Emekli albaya bağladım yemin ediyorum iyice böyle. Şöyle beyefendiden alalım bize. Merhaba, kolay gelsin. YouTube kanalı için çekim yapıyorum birkaç kamp alanında. Evet. İsmim Özgür. Ben Alim. Alim. Ben de çok memnun oldum. Fiyat bilgisi alabilir miyim Alim abi? Fiyatlar kişi başı şu anki fiyatımız 500 lira. Sezon fiyatımız 600 lira kişi başı. Şu Bunun için 1 Haziran'da mı açılıyor abi sezon? 1 Haziran'da. Gibi. Asıl iş okulların kapanması. Kapanma yani. tabii, çoluk çocuk gelecekler. Çok kalabalık oluyor mu Halim abi? Çoğunlukta 3 ay zaten bir sezonumuz Tabii. oluyor. 3 ayda ne kazandıysan o yani. Yok, haklısın. Hafta içi biraz daha herhalde Hafta daha içi sakin. naif, daha böyle tatlı değil mi? Cumartesi pazar biraz daha hareketli oluyor. Teknelerin de uğrak yeriymiş herhalde. Burada seyahat eden Evet. Dalyan'dan, işte Köyceğiz'den. Dalyan'dan gelen, Köyceğiz'den gelen, Evet. ayrıyeten dışarıdan gelenler Var, var. atıyorum. Günübirlik gelenler tekneyle. Evet, evet. Kendi çadırlarınız da var sanırım, Kendi öyle gördüm. çadırlarımız da var. Onlar ne kadar? Onlar da 1700 lira. 2 kişi yani 4 kişi kalabiliyor içinde. Çadır fiyatı. Sadece çadır. İçinde- Maksimum 4'e kadar kalabiliyor. Evet, yatak matak her şey var. İçinde var. Burada bungalov yok sanırım. Var mı? Bungalov da var. Ağaç- Yan tarafta komşuların orada. Yok, sizin bu alanda ben göremedim. alanda yok. Sizin sadece burası değil, başka bir yer. Gösterebilirim istersen. Gezdim. Olur, buyur abi, gel. Göstereyim. Beraber gezelim. Bir tane burada var, evet. İleride de şöyle yan yana 2-3 tane Onlar gördüm. da bizim. Hani Doğru. Hani açmak istemedim şimdi. Kimsenin çadırını açmayalım. Böyle bazalı. bazalı Sizin olan de. var. Bir de yer yataklı olan var. Fiyat farkı değil. Çok Aynen. aynı yani. Ne olacak ya, çadırda yatan adam onda yatmış. Yerde yatmak daha. Bakın burada penceresi de var arkadaşlar, çadırların çift taraflı. Güzel. Bunlara elektrik çekilebiliyor mu abi? Evet evet. Var. Yer kabloyla çekilebiliyor. Çekilebiliyor. Zaten lambalar zaten yanıyor burada. Evet. Masası sandalyesi var. Evet. Ortak kullanım buzdolapları var. Onlardan ücret almıyoruz. Fiyata dahil ediyoruz. Tüpün falan Tüpük herkes kendi piknik tüpünü piknik getiriyor. tüpüyle getiriyor. İleride de sanki bir mutfak alanı gördüm ben Halim abi. Küçük bir mutfak alanı. Duşların arkasında hemen şu ileride şurada. Orada bulaşık yıkama yeri. Bulaşık yıkama yeri mi? orada. Anladım. Tamam. Burada bakkalımız var. Abi. Hemen sadece kampçılarımızın ihtiyacını giderecek. Suydu, kadar. bilmem neydi. Evet. Burası burası abim ne güzel. Çocukların oyun yeri. Benim bir 7 yaşında olan var. He. Onun çadırı bir de arkadaşlarıyla oyun alanı var. Vallahi güzel yeri kapatmış. Çitli Bütün bitli. çocukları alacağız buraya. İyi, ne güzel. Bak çok güzel arkadaşlar, görün. Çocuklar için bile alan yapmışlar. Öbür tarafta bir karavan alanımız var. Gezdiniz mi orayı? Ne tarafta? Bu ikincinin yanındaki mi? Öbür tarafta. Diğer- Ağaçların altı. Yok, gezmedim. Buyurun oraya da İyi göstereyim abim, ben. sağ olasın. Vallahi zahmet veriyorum sana da. Karavan alanlarını bu kamp alanlarından ayrı tutuyorlar. Ben bunu gördüm. Çünkü kamp alanlarının yapısı ince ve uzun olduğu için, hani çok dar olmamakla beraber, haliyle karavanları farklı bir alana koyuyorlar. Oradaki insanlar ama buraya çok gelme ihtiyacı hissetmiyordur karavanla kalan. Sadece bakkal ihtiyaçlarını alıyor. Bakın karavanlar böyle yine diğerleri gibi bölme bölme. Evet. Güzel. Bak bu işte, bu nizam güzel.
tertipli, düzenli. Herhalde belediye buraları bir temizletmiş. Ben çok çöp göremedim Halim abi. Valla kendimiz temizledik. Burası sağlı sollu karavan koyduruyoruz. Şu anda temizlikteyiz. Tamam. Biraz daha genişmiş senin bu alan, karavanı. Ayrıyeten bir de aşağı tarafta var bir alanımız. Ben buraya kadar geldim. Burası size mi ait peki? Burası da bana ait. He, burası da size ait. Burası da böyle minik bir çay bahçesi kıvamında bir yer. Büfe var hani yemek memek, Evet. tost most. Evet. Aşağı tarafları da karavan aldırıyorum. Çadır yeri. Tabii şu an peyzaj falan var herhalde biraz. Yemeklerimiz de var. Hemen sütlerin sahip taze veriyoruz misafirlere. Vallahi mı? Vallahi helal olsun. Sütlü kahve falan. Vallahi güzelmiş abi. Başladı mı misafirlerin gelmeye? Valla daha tam değil. Tabii daha hemen gelmez evet. Sonra tam kafa dinlemek isteyen misafirlerimiz geliyor. Şey abi, market fiyatların nasıl? Market Dışarıya fiyatları göre yani. Dışarıya göre KDV'si çok yüksek olduğu için yani 10 lira 20 lira üzerine koyuyoruz. Oynuyor. Evet. Alkol satışın oluyor. Burada alkol satışı var. Yok, Öbür tarafta ha. alkol satışı yok. Ha, burada var. Bu küçük alanda var. Güzel. Yani tabii 5-10 lira fazla koyman, ona bir şey diyemem. Yani 3 ay çalışıyorsun. 3 ay sonra Yani. kapatıyoruz zaten. Peki tatmin ediyor mu Halim abi? 3 ay. Geri kalan 9 ay, 8 ay ne yapıyorsun mesela? Başka bir işin vardır senin. Vallahi Arıcılıklı vesaire. Zeytin bahçeleri var. Zeytinle uğraşıyoruz. Kendi zeytin bahçeleri. süper. Zeytin topluyoruz. Çok iyi. Zeytinyağı. Yağını sıktırıyoruz. Yoksa sadece bu olsa hiç geçinemeyiz. Arıcılık çok yaygınmış. Arıcılık ve zeytincilik. Zeytin ve arı. Şu karşıdaki dağlarda komple zeytin. Zeytin ağaçları var. Misafirlerimizi o zaman Haziran itibariyle. Bekler. Evet. Sizin de Çay verdik. ikram edeyim size. İyi gel abi hadi et. Ben de bir su içeyim şurada çantamda. Kendi mutfağın var mı? Yemek söyleyebiliyor musun senden? Evet. Yoksa şu- tost falan gibi şeyler Valla mi? bizim burada çıkartıyoruz. Bak menümüz burada. Ha, meze çeşitleri, kuzu şiş, kanat, balık. Anladım. Yani bir tarafını bakkal olarak kullanıyoruz. Bir tarafını da mutfak. mutfak olarak kullanıyoruz. Anladım. Herkesin gözünün önünde Evet. pişiyor yani işte. Zaten hani fazla bir şeyimiz olmuyor. Gelen misafirler zaten kendi yiyeceğini içeceğini getiriyor. Hani bazen ilk geldiğinde Yorgun çadır oluyor. kurarken yorgun oluyor. En azından o ufak tefek bir şeyler atıştırıp geçiyor buradan. Ama şu an misafirin var herhalde abi. Ağırlamışsın Misafir kaç. var. Birkaç müşteri. misafirimiz var. Ya, Çadır iyi. misafiri. Var mı her yaz böyle standart gelen? Var çok. Ha, Yani karavancıların zaten öyle. ha, değil mi? Bir ay, 2 ay. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Zaten şimdi burası son durak olduğu için Hmm. gelen misafirler çadır olsun, karavan olsun hani uzun vadeli kalmak istiyor. En azından bir 3 gün kalmaları gerekiyor ki buranın hani sabahını, gecesini, gündüzünü yaşaması lazım. Bu karavan olayı biraz izole bir olay. Yani çekiyor kendini inzivaya alıyor. Bir ay, 2 ay geri gerisi Evet. kalıyor adam yani. Bu arada sende de şezlonglar ücretsiz mi abi? Ücretli bende. Sende ücretli. Ücretli. Genelde böyle bir şey varmış. Geçen sene 75 liraydı herhalde. Bizde geçen yıl 75 liraydı. 75 lira sadece benim kamp müşterimeydi. Tamam Dışarıdakiler- buradaki neydi? He. Tamam onu duydum. Dışarıdakilere 100 liraydı. Bu sene Yüze? 150 yapıyoruz. Kamp misafirimizde, çadır misafirimizde. Çünkü fiyatı ona göre fazla çıkarmadık. 600 lira yaptık kişi başı. He. Dedik ki 100 lira, 150 150 lira da lira da orada hani misafir edelim. Hani bu ne oluyor? Misafir ediyoruz. Bak arada bir çay veriyoruz, gönlünü alıveriyoruz misafirin o şekilde. Bir şekilde hallediyoruz onu. Biraz sıkıntı Baktık olur. şimdi adam güzel alışveriş etmiştir benim bakkalda. değil mi? Çayını, kahvesini, kahvaltısını, Yemeğini. yemeğini yemiştir. Bakıyoruz şimdi adamdan şezlong ücreti alsak utanırız. Onun için Çok ne doğru yapıyoruz? söylüyorsun. Şezlongları çizik atıveriyorum ben üstüne. Tamam mı? He, bundan alınmayacak. Bundan almayacak. Yani o konuda şurada haklısın abi. Çünkü senin restorandan kazandığın para senin için çok önemli. Yani Bu tamam, destek veriyor bize. Aynen öyle. Su bile, şuradan bir tane su bile Evet. alsa 10 lira 10 lira o çok önemli. Belki kalabalık aile gelirse biraz belki 5 kişilik aile şezlong kiralayacak. Her gün Onları oraya. bir tane iki tane ayar çekiveriyorum ben hani He. almayı veriyorum. O şekilde ayar Süper. çekiyorum onları da. Ha, görün Hani arkadaşlar. ya. kolaylık sağlıyor her konuda. Evet. Zaten iyi niyetli insanlar kendini belli ediyor işte. Yani sıkıntı yaratmazlar. Ben sevdim buraları. Biz karavanlara 2 kişiyi 1700 lira veriyoruz. Bunda elektrik, su da dahil bu fiyata. Mesela 4 kişilik bir tek karavanlı aile geldi. O zaman fiyat 4 değişiyor fiyat, mu? 3. ve 4. kişilere ekstra ücret alıyoruz. He, kişi başı ne kadar artıyor? Kişi başı 1700'den sonra. 1700'den sonra 300 300, artırıyoruz. ha. Evet. Evet o bilgiyi Hani de çocuk verelim. olursa çocuklarda oynama yapıyoruz. Hani yaşına göre diyelim yani. 150, 200 alıyoruz. Veya 100 lira alıyoruz veya 50 lira alıyoruz. İlla. Evet. Hani esneklik yapıyoruz. Buralar abi topraklar mal Tapulu, sahibinin mal tapulu sahibi, mu oluyor yoksa tapulu, ihale tapulu. mihale mi yine belediye? Yok, şahslar Direkt. hepsi.
İşte o çok önemli. Hani şimdi buradan ta köşeye kadar baktığımız yere kadar hep akrabalar. Hisseli. Tek hisseli akraba. Arka taraf ne kadar gidiyor? Yani o Aşağı kapıya yukarı- kadar mı He, yine? kapıya kadar. Kapıya kadar. Kapıya kadar. Su ısınmış mı hiç abi? Girdin mi denize? Açtın mı Valla sezonu? daha başlamadım ben ama misafirler hep denizde. Ama Pişman oldum ya şortum. şimdi önce ne yapıyor? Önce bir güneşleniyor böyle. Güneşte yakıyor. Ondan sonra koşturacaksın, atlayacaksın. Jos. Geriye dönüş yok. Valla ben ikinciye ilk defa geldim. Kafamda canlandırdığımdan iyi buldum burayı. Şimdi aslen Denizliliyim. Geleli 30 yıl oldu. Artı buradan evlendim. Eşim buralı. Köyün eniştesiyim. Diyeceksin ki 30 yılda ne değişti? Aynı. Bir dalga kıran yapıldı oraya, iskeleye. Evet, iskelenin oraya. Şu dere ıslahı yapıldı. Evet. Yollar parkedaş döşendi. Ondan sonra 2-3 tane de 3-5 tane de ev yapıldı. O kadar. Bir iki tane de otel inşaatı var. Başka bir şey yok. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyi bir şey. Bozulmuyor. Çünkü doğallığı bozulmuyor. Tamam. Çünkü bizim burada fırın yok. Ekmek bizim Köyceğiz'den gelir. Köyde fırın yok mu? Köyde fırın yok. Köyceğiz'den gelir her gün sabah. ATM yok. ATM zaten abi ATM. Akçapınar'da yok, Gökçe'de yok. Bir Gökova'da var, bir Akyaka'da var yani. Kasap da 2 yıl oldu açılalı. Bir kasap. kasabı O da var. sadece yazın açıyor. Açıyor. 3 ay Ne yapsın? sezonluk olarak. Bir halı saha gördüm girişte. Evet. Belediyenin tesisleri büyük çadırı 800 liraya veriyor. Kendi çadırıyla gelirse 780 dedi. Ben anlam veremedim ona. Vallahi Yani oranın küçük- çadırını kullan daha iyi. Yani küçük bir 20 tek lira kişilik fark var arada. yani koca çadırı kullanırım tek başıma o zaman. Hem şimdi koca çadır koyduklarında içine bir tane de dolap veriyorlar. Ama şey bir alan orası. Daha çok böyle çok kapalı değil sanki. Kapalı yeşil değil. Çam ağaçları var. Onu olmaz zaten. daha olayları gerçekçi haline getirmen lazım. Nasıl mesela? Ne gibi? Mesela bir grup oluşturacaksın. Çadırcı grubu. He, Yani çok- kişileri ne yapacaksın? Grubu getireceksin buraya. Getireceğim. Ha. Çok güzel söylüyorsun da Değil mi? ben kimseyi tanımıyorum abi. Ama seni tanıyacaklar. Sen reklamını Ya yapacaksın. işte yavaş yavaş. Diyeceksin ki kamp yerini tanıtacaksın. Evet. İşte bu kamp yerine gideceğiz işte. Sezon dışında şu fiyat, sezon içinde şu fiyat. Doğru söylüyorsun. Grubunu tamamlayacaksın. Tamam mı? Bir o kamp senin, bir o kamp senin. Şey yapabiliriz mesela. Benim şimdi 2 tane arkadaşım var. Biri öğretmen Karabörtlen'de. Eşi var Osman. Mesela hep beraber gelebiliriz benim eşimle. Çadırlarımızı kurarız. Bir gün burada nasıl geçiyor, 2 gün nasıl geçiyor tarzı şeyler yapılabilir. Evet. Önerin çok güzel ama. Çok güzel bir fikir. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Böyle Yani en yapılırsa azından- daha da iyi olur. Evet, daha da iyi Yani olur. Çünkü gelen misafir diyecek ki ben o şeyleri atmosferi yerinde yaşadım. yaşadım. gibi. Yerinde Evet, yaşadım. Çok Hani güzel söylüyorsun. o da tavsiye edecek Evet. öbür arkadaşlarına. Evet, evet. Ben Biraz- sana bir şey diyeyim mi? Heh. Sizde tam turizm şeyi var, potansiyeli. Evet. Ciddi Çene var söylüyorum. bende biraz. Çene var. Çene oldu mu turizme olay bitmiştir. Çünkü ikna edersin. Karşındaki müşterileri ikna etme yeteneğin var. Önerini hemen Sen yazdım. bir yere bir yaz. Yazdım o burada. Bazı şeyleri zaten yaşayarak çekmek lazım. Şimdi tamam burada ben geziyorum seninle. Sen anlatıyorsun. İyi güzel. Ama bir kur bakalım çadırı. Evet. Bir günün nasıl Bir gün- geçiyor. Çok iyi Sabah anlıyorum nasıl seni. olacak? Gece nasıl olacak? Bu yaz o biraz onun kafasındayız. Gezelim, kamp yaparak çekim yapalım. Evet. Vallahi Alim abi çok teşekkür ederim ya. Vallahi- Vakit ayırdın, Vallahi bilgi verdin. nasıl gireceksiniz? Takip edeceğiz. YouTube Özgür Uçakçıoğlu. Alim abiyi çok sevdim. Çok tatlı böyle hemen yardımcı oldu. Oturdu, sohbet etti, anlattı, fikir verdi. Güzel bir fikir verdi. Çok da haklı. Gördüğünüz fiyatları. Burası belediyenin alanıymış. Hatta belediyenin alanının içini de şöyle bir detaylı gezelim. Bakın çadırları iyice kurmaya başladılar burada. Bir detay daha vermek istiyorum. Hype özelliğim açıldı. Böyle yorumların yanında hype özelliğine tıklayabilirsiniz. Hani beğendiyseniz videoyu hype özelliğine tıklayarak bir bonus veriyorsunuz aslında ama bunun herhangi bir ücret karşılığı yok. Yani ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama ücretli süper teşekkür etmek isterseniz de yine sokak hayvanları için destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Tabii çok bir gölgelik alanı olmadığı için sadece çadırların tenteleriyle yetinmeye çalışıyor insanlar burada. Bence fiyat politikası da çok tabii. Sadece buranın bir avantajı geniş bir alan olması ve bankların olması. Tuvalet ve duş alanları tabii diğer özel yerler kadar hijyenik olmayabilir ama güneş gören bir alan burası. Burada yangın ilk müdahale ekibi var sağ tarafta. Aldığınız bir fiş bir masayı temsil eder. Masalar için fiş alınıyor. Tabii şu an için ücretsiz kullanıyor insanlar burayı herhalde. Fark ettiyseniz buralara geldikçe bakımsızlaştı arkadaşlar ve çöp yoğunluğu arttı. Hani gerçekleriyle yansıtıyorum ben bir yeri ya. Sadece güzel şeyleri paylaşmanın hiçbirimize bir faydası olmaz. Ben böyle sadece güzel şeyleri çekersem buraya geldiğiniz zaman ya Özgür kardeşim bak biz sana aldandık geldik buralar rezalet yerler demeyin. Bakın göstereyim.
Gördünüz mü? Biri içmiş. Bakın. Böyle bırakmış buraya. Ben sinirli değilim bu arada arkadaşlar. İnanın kızgın değilim. Ben böyle konuşuyorum ama şu yapılanı bir haksızlık olarak görüyorum. Bu arada geçen haftalarda Belgrad'daydık. Geçen hafta yayınladım. Sağ üst köşeye bırakıyorum yine, hemen tıklarsınız, izlersiniz. Belgrad'a ilk defa gidecek olanlar ya da daha önce gidip de tatmin olmamış olanlar nereleri gezebilir, nasıl hazırlıklar yapabilir, püf noktaları nelerdir, nerelerde yemek yiyebilir. 1 saatlik harika bir vlog hazırladım. Yayınladım. Muhakkak izleyin. Çok keyifliydi, çok da eğlenceliydi. Şöyle iskelenin içine girdim. Hani buraları da böyle teknelerin olduğu minik bir marina kısmı var. Özel teknelerin yaklaştığı. Buraları da göstermeden geçemeyeceğim çünkü güzel, tertemiz, ferah bir alan. Evet, bu alanda balık avlamak yasak arkadaşlar. Şöyle iskelede yürümek de ayrı bir keyifliymiş ya. Çok güzel takalar var kenarlarda. Valla en güzel manzarayı burası kapmış, iskele. Buradan gerçekten çok güzel görünüyor. İskelede yürümek çok güzel geldi. Direkt denizin üstünde gibisiniz. Yürüyüşü beraber gerçekleştirelim. Bakın iskelenin üzerinden. Sol tarafta yine böyle özel tur yapan küçük tekneler var, takalar var. Belki buraya hani Marmaris'ten vesaireye ulaşım da olabilir. Böyle özel teknelerle. Hemen şuradan yol bağlantısı var ama ben soldan marina tarafına doğru gitmeye devam edeceğim. Marinayı da göstermek istiyorum size. Yine böyle çardaklar var, lavabo kullanabileceğiniz alanlar var, marketi var. Şurada küçük kayalıklar var, orada yol bitiyor gibi. Çıkalım hadi. Yürüyüş yollarının olduğunu okumuştum. Kayalıkların üzerine ilerlemek istiyorum. Bakalım nerelerle karşılaşacağız. Arkadaşlar tepeye doğru çıkalım beraber. Bakalım çok güzel bir manzara yakalayabiliriz. Benim bir tane izleme listem var YouTube'da arkadaşlar. Akyaka ve Akyaka'nın komşu köyleri. Akçapınar var, Aşıklar Yolu'nun ve Azmak çayı turlarının yapıldığı köy. Gökova köyü var. Bunun dışında işte Elmalı, Portakallık, Gökçe köyü. Genelde bu tip köyleri gezerken köyleri görebileceğim bir manzara yakalamaya çalışırdım ve yukarılara çıkardım hep. Burada da uzun zaman sonra onu yapmadığımı fark ettim ve şu an bunu gerçekleştirelim beraber. İyi ki de gerçekleştirmişiz. Bakın. Şuna bakın. Huhuhu. Şurası çok güzel, böyle 1-2 kişilik. Boydan boya göstereyim size ikinciyi. $150 yarım ekmek mi? Eski fiyat mı? He, ama yeni fiyat gelecek o zaman. Yani zam gelirse öyle gelecek. 150 iyi çünkü. Sadece kokoreç mi yapılıyor burada? Yok, köfte de var, kokoreç var, tavuk döner var. He, aynı fiyat hemen hemen. Hemen hemen aşağı yukarı aynı. Evet, içeceğiniz falan da var burada. Kokoreç tezgahınız var mı yoksa şey mi, ısıtıp mı? Yok, bizim bunlar bize pişik geliyor. Yani pişirip geliyor, siz ısıtıp Yani tekrar dilimleyip. pişiriyoruz onu. ondan Tabii, sonra. evet anladım. Ama ben şey olayı, biraz şu çöp olayı var ya, yani onun çok önüne geçemiyoruz. Çoluk Geçemiyor, oluyor, çocuk oluyor, Hayır, atıyor. halkımız pis. Ha işte onu diyorum. Hani Yok, ben bu konuda çok şeyim. Ve buranın halkı buna dahil değil. mi? Değil mi abi? Yani dışarıdan gelenler. Şöyle bir şey var. Ben de geçen yıl buraya bir karavancı geldi. Bir öğretmenmiş, emekli, eşiyle beraber. Bana dedi ki işte çok böyle pis dedi ya. Nisan yok. Bu aylardaydı geldilerdi. Dedim ki ben size bir Mart ayında bir çekmiş olduğum fotoğraf var dedim. Ben size göstereyim mi o fotoğraf? Bende duruyor. Halen de duruyor yani. Gösterdim, bak dedim. Siz gelmeden önce burası tertemizdi dedim. Ama siz geldikten sonra pislendi dedim. Evet. Ya o da duyarlı bir vatandaştır ama Ama ne dediğinize oldu? katılıyorum. Sonra tabii kadın bir şey de diyemedi. Bana ben bunu resmi gösterdim. Deniz cam gibi gözüküyor komple. Buraya bir 20 kişi, 15-20 tane karavan geldi gitti bir hafta içinde.
ortalık Mahvoldu. mahvoldu. Şu yazıları çekebilir miyim ya? Güzel güzel bir şeyler yazıyor orada. Günü. Bunlar müşteriler yazdı herhalde bunları. İnsanlar böyle şeyleri seviyor. Yazsın ne olacak? Kötü niyetli olmadıktan sonra. Siz kaç senedir burayı böyle işletiyorsunuz? Bu 5. yıl. 5. yıl. Yok hiç zahmet etme abi. Hiç şey yapma kendini. Zorlama. Orada İngilizcesi de var, Flemencesi de var, Rusçası da var, Türkçesi de var. Evet evet şunlar hep yabancı. Sağ ol abim işin rast gitsin. Bak burada ne güzel masasında atmış abim. Göstereyim arkadaşlar size. Bakın şöyle çok güzel. Manzaraya karşı burada kokoreçinizi, köftenizi yiyebilirsiniz. Bir daha geldiğimde abi yiyeceğim kokoreçini. Hadi işin rast gitsin. Görüşürüz sağ olasın. Evet görüyorsunuz yani benzer ortak şikayetler var insanların. İkinci koyuna gelin. Köyün içinde gezin, sahili turlayın, marinaya gelin, biraz yukarılarda ormanlık alanlarda yürüyüş yapın, kamp alanlarına dolaşın. Her kamp alanının güzel bir çay bahçesi var, oturun bir şeyler için yiyin. Burada arkadaş grubunuzla geldiğiniz sürece çok güzel vakit geçirirsiniz böyle 3 gün, 4 gün, 5 gün. Çok rahat bir yer, biraz rahat olduğunu gördüm ben. O yüzden size harika bir öneri olarak gelsin ikinci koyu. Eksik etmeyin yorumlarınızı lütfen. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.